Şu ayağı bir takalım önce yerine. Bütün ayaklarda pimler var. Çentikler var. Hepsinde. İçinden çıkan ayakların hepsinde. Bu çentikleri tabanın milin altında bir kanal var. Evet, gördüm. Tam kanalın altına aynı hizaya getirip tabanı indirdiğin zaman ayak kendi kendine kilitleyecek. Nereden indiriyor? Kol burada, Ha, iç tamam. tarafta. Tamam. Diyelim ki denk getiremedin. Ayağı kilitlemeyecek. Öyle düşün. Tamam, anladım. Bütün takılışları böyle. Hı hı. Üst ipini takarken taban yukarıda olacak. Önce biz Sadece nasıl taktığınız oraya mıknatısla mı şey yaptı? Yapıştı? dil var orada, sekman var. O onu kilitliyor. Gaga gibi düşün. İndirdiğin zaman şu pimi kilitleyen bir parça var. Ha, anladım, onu kaldırdınız. Kaldırdığın zaten, doğru, zaman. tamam. Masurayı taktım. Şuraya. Makaram dediğim gibi burada ya da buradaysa. Bakın şurada kesik kesik bir çizgi var. İpi buradan aldım. Üste çıkartıyorum bakın. Böyle gelmiyorum. Üste çıkartıyorum. Tamam. Önden arkaya şöyle bir tur. Yani şu yaylı parçanın altına muhakkak. Tamam. Buradan da elindeki ipin fazlalığını masuraya birkaç tur dolayabilirsin. Sonra şu an bak makinenin ekranımız bu. Pedal takılı diyor. Ayak numarası, işin numarasını vermiş. Masurayı sağa doğru itlediğim zaman ekran gitti. Sadece pedal ve masura devrede. Şu anda diyor ki makine sana masura saracak. Yani ip burada, ben buradan saracağım. Buradan Burada olunca da saracaksın. bir değişiklik olmuyor. Hiçbir değişiklik yok. Yani bu ipi buradan geldiğini düşün şu an. Anladım. Ya da buradaki parçaya tak. Fark Tamam. etmez. Yani şunu yedeğini takarsanız. Belirli bir noktaya kadar saracak. Ben pedalla kullanmak daha kolay geliyor ama şu pedalsız şeyini ben tarif edeceğim çalışırken. Az sardıracaksan durdurabilirsin. Komple durdurmana gerek yok. Ama duruncaya kadar da pedaldan ayağını çekmeden masayı doldurabilirsin. Yani pedal çekmeden elimle böyle ittireceğim mi? Hayır. Durdurmak için. Şu an şunu diyorum bak, duruyor. Durdu. Ha, Artık nasıl bu oldu? kadar diyor sardım diyor. Daha fazla saramayacağım kendi diyor. duruyor. Ondan sonra evet kendi duruyor. Tamam. Ondan sonra pedaldan ayağımı çekiyorum. Masurayı geri çektiğim an ekran tekrar geri geldi. Oldu ya, yanlışlıkla açıp kaparken bir yerden bir yere taşırken elin buraya gelirse pedala bassan da iğne çalışmayacak. Bu sesi duyacaksın. Anladım. Bunun için telefon eden oldu çünkü. Masurayı yatağa takacağım zaman bakın kapakta masurayı nasıl takacağımın bir resim var. Masurayı yatağın içine koyduğum zaman bakın ip sola gidiyor. Masura da sola dönüyor. Böyle bunu buraya bu şekilde koymayın. Ters yöne olacak. İp sola, masura sağa. Tamam. Aynı şekil burada var. Bu basit bir konu ama buradan ip çıkar. Dikişini sağlıklı yapamazsın. Evet. Koydum buraya. Sonra bak burada bir ok işareti var. Şu çentiye alıyorsun ipi. Önemli olan bu ipi şu metal iki parçanın arasına oturtturmak. Tamam. Bunu muhakkak buraya oturtturmanız lazım. Şimdi üst ipini takacağım. İlk takılacak yer yine aynı. Masura sararken ilk taktığım yer taktım. Bu sefer öne geliyorum bak. Burayla hiçbir işim yok artık. Ok işareti var. Düz çizgiler var. Şunu horozluyoruz. Şayet aşağıdaysa volantı tekeri çevirip yukarı alıyorsunuz. Sağdan sola kendisi oturuyor. Hiç böyle takmaya uğraşmayın. Aşağı geldim. İğne bağının hemen üzerinde iki tane kanca var. Birini sağa ya da soldan. Nereden istersek. İster buraya tak, ister bu tarafa tak. Önemli değil. Çift renkli bir çalışma yapacaksan o zaman o önemli. Bak buraya kadar ayak yukarıda. Sonra tabanı indirdim. Bu konumdayken ipi makine tuttu. Artık sıkı gelecek. Direkt elinle ipi önden arkaya takabilirsin. Ya da otomatik bir iplik takıcımız var. Onu kullanacaksak dikkat edeceğimiz konu iğne en üstte olacak. Otomatik iplik takıcıyı kullanacaksam. İğne aşağıda olmayacak. En üst noktaya aldıktan sonra şu aparat bakın. Düz bir şekilde çekiyorum. Zaten bir noktada kendi yerini buldu. Artık iğneye oturdu. Bu ipi sonra şu kancaya atıyorum. İster üstten getir, ister alttan getir. Hiç önemli değil. Ondan sonra ipi şöyle alıyorum. Bak. Şu plastiğe dayayıp şunun arasına. İpi aldım.
Çevirdim. Alt ipi üste aldım. Tekrar ayağı kaldırıp ipi ayağın arasından arkaya atıyorum bu şekilde. İp fazlaysa da şurada yanda fazla ipi kesebilirsin. Kapağı takıyorum. Şununla açıyoruz. Önce şu karşıya oturtuyoruz. 2 tane dil var orada. Sonra bunun yerine oturttuk. Üst ipini de taktık. Makinemiz de açık. Makinemiz şu an düz dikiş konumunda. Sıfır bir. Yani makine düz dikişte diyor. Düz dikişteyken şu ayak bakın. Yani şu ayağın şeklini düşün. Her iş için makine o işe uygun ayağı senden istiyor. Bazı işleri aynı ayakla yapabilirsin. Bazı işleri senden istediği ayağı takman gerekecek makineye. Diyor ki bir A yazan ayağı tak diyor. Hemen bakalım. Ayağı çıkardım. Tam şurada bakın. A yazıyor. A yazıyor. Ayağımız doğru. Belirli bir adım mesafesini makine size veriyor ilk başlarken. Kumaşın başlangıcında dikişi bir sağlamlaştırmak istersek ileri geri gibi. Bakın düğmemiz şu. Geri tuşu olan. Makine çalışırken buna basarsan geri gidecek, bırakırsan normal dikişime geri dönecek. Dikişte sadece dikişte değil aslında. Bütün işlerin hepsinde makine o işin bir standardını size veriyor. Ben bu dikişi biraz seyrek istiyorum. Bu çok sık dikiş oldu derseniz o zaman bakın şurada 2.4 diye bir rakam var. Orayı büyüteceğiz. Onu da sağ taraftan aynı işaret burada bak. İnceden uzuna doğru çizgimiz var. Yukarı doğru büyütüyorum. İstediğimiz kadar dikiş boyunu uzatmış oluyoruz. Daha seyrek bir dikiş yapmış olacağız. Sonra bak yine içeride kaldı ya. Tuşum bu. Kumaşı almak istersem çevirdim. Kestim. Eğer istersem evet. Hareketi makine tamamlayacak. Bununla- İğneyi içeride ya da dışarıda. Ben pedaldan ayağımı çektiğim zaman biraz önce iğne kumaşın içinde kaldı. Kumaşın içindeyken ip kestirmeyi kullanmayın. Önce iğne konumuyla iğneyi yukarı alın. Tamam. Ondan sonra makas tuşuna basıp şu an ipi kesti. Ben tabanı kaldığım zaman altından kumaşı rahat bir şekilde alabileceğim. Aldım. Hiçbir yere takılmadı. İplik ayarımız bu. Dikiş iplik ayarımız. Şimdi bu üstü turuncu oldu, altı Beyaz. beyaz. Tabii. Ben belli olsun diye Ha, bu taktım iki zaten. iplik İki iplik. ayarı. Dikiş zaten. Tek iplik olduğu zaman. Tek ip olmaz. Ha, olmaz mı? Olmaz. Üstten de aynı renk tak. Hı hı. O zaman burası da beyaz olur, burası Anladım. da beyaz olur. Bütün Tamam. makinelerde tek ip diye bir şey yok. Çift ip. Bir tanesi üstten gelecek, bir tanesi alttan gelecek ki birbirini bağlayacak. Ben burada size tarif etmek istediğim konu şu. Şayet bu üstten gelen ip bol geliyor. Ya da ipi tam oturtturamadın yine bol geldi. O zaman kumaşın altında boncuk boncuk ip kalır. Böyle kumaşın altına baktığın zaman öyle bir durum varsa tekrar ipi bir daha takın. Ya da o zaman kurtarmıyor demektir. Şu kırmızı düğmemiz üstten gelen ipi sıkıp gevşeteceğimiz düğme. Bol gelirse, altına verirse şu an hiçbir problem yok. Zaten 3 ile 5'in arası bu işin standardı. Fabrikanın da önerdiği yer. Şurada bir çentik var. Rakamı düşürürsek bu ipi gevşetmiş oluyoruz. Bu bütün makinelerde var. Anladım. Rakamı büyütürsek de ipi sıkmış olacağız. Şimdi 4'teydi. Ben yine orada bırakacağım onu. Dikiş. Makine düz dikişteyken iğne kumaşın tabanın tam ortasına batıyor. Zigzag tuşu bak şu normalde zigzag genişlik dağıtan tuş. Ama makine düz dikişteyken bu tuş iğneyi sağa sola alıyor. Sadece düz dikişteyken. Zigzag tuşuna geldiğim zaman bakın Piko denilen şey bu mu? değil. Hala Bu da dikişteyim. Ha. Hala dikişteyim. Dikişteyken ben bir fermuar dikmek istedim. Bu şimdi sizin öğrendikçe gireceğiniz konuya giriyor. Sağ fermuar, sol fermuar. Çift taraflı fermuar ayağı içinden çıkıyor. Bunu düşürdüm. Bir tarafa kilitledim.
ayağı. Sağ tarafa kilitlediğim zaman kumaşım dışarıda kalacak. Fermuarın dişi içeride kalacak. Burada dikkat edeceğim konu, fermuarı kumaşa ne kadar yakından dikeceğim. Yani şu iğneyi, şu kanal var bakın. Ona hizalayacağız. Şu an bakın biraz açık geçiyor. Ben bunu biraz daha yakın istiyorum dersen, işte bu zikzak tuşuyla iğneyi sola alacağız. İğneyi sağa sola alacağımız zaman da iğne aşağıdayken makine komut vermez. İğne hep yukarıdayken Evet. alacak. Sağdan diktim. Düşürdüm, bir de kumaşın öbür tarafında dikeceğim. İki taraflı ya fermuar. Çıkardım, diğer tarafa kilitledim. Bu sefer de kumaş içeride kalıyor. Kullanacağım kumaş. Fermuarın dişi burada boşta kalacak ki makine kumaşı ve fermuarı aynı anda rahat çeksin. Sağ soldan kasıt bu. Sola kilitlersek kumaş içeride, sağa kilitlersek kumaş dışarıda. İçinden çıkan bu fermuar ayağımız. Bu kullandıkça bu size ihtiyaç olacak bir ayak. Yine normal en çok kullanılan ayağı tekrar takıyoruz yerine. Şimdi burada ekranda birden 10'a kadar hangi işi yapacaksak tek tuşla seçiyoruz. Şu an makine 1'de olduğu için düz dikişte. 2 de düz dikiş. 2 düz dikişte şu an normalde bakın iğne ortaya batıyor ya. 2 de iğneyi en sola çekiyor. Yine dikiş yapıyor ama iğneyi kendisi sola çekiyor. 3 numara kordone dikişlerimiz kalın dikiş. Ceket, mantonun kenarlarında sağlam kalın bir dikiş. Yani ileri gerili bir dikiş çeşidi. Yine dikiş şeklinde. Ama bak farkındaysanız kumaş hareketli. Ön arkaya hareket ederek gidiyor. Yine içeride kaldı. Anladım, ona basacağız. Buna bastım. İpi keseceğiz. Makasa bastım. Makine hareketi tamamladıktan sonra tabanı kaldırıp şeyi aldım, kumaşı. Alttan daha kalın, üstten de daha kalın bir dikiş. Bunlar sizin kullanacağınız dikiş çeşitleri aslında bunlar ama. 5 numara zigzag. Hani overlock dediniz ya. Overlock'ın görevini alacak bir dikiş çeşidi. Normalde de bildiğimiz zigzag. 5'i seçtiğim zaman makine belirli bir genişlikte veriyor zigzag, boyunu da belirli bir boyda veriyor. Çalıştırırsın, zigzag enini görürsün. Ben bu zigzag enini dar buldum, daha geniş istiyorum derseniz zigzag tuşumuz bu. Şurada. Açıyorum. 7'ye kadar aldım. 7 milim zigzag yapıyorum. Şimdi bakacağız. Altına, üstüne. Bakın zigzagda şu an bak iyi yaptı bunu. Yaptı. Şu ipi bir çekin. Çok bol. Değil mi? Bak dikişte problemimiz olmadı. Büyük bir ihtimalle çevirirken. Şu an alttaki ip bak komple yukarı çıktı. Yukarıda hiç güzel bir iş çıkmadı. Alttaki masuramızdaki ip yatağından yani ilk taktığımız yerden çıkmış. Bak şuradaydı ya. Bunu çıkartıyorum. Böyle bir durumda çok iyi denk geldi. Biz de bu İyi arada denk göstermiş geldi, evet. olalım, çekmiş olalım. Böyle problemle karşılaşırsanız nasıl çözeceğinizi evet, görmüş olalım. masurayı koydum. Bir elimle tuttum. Daha garantiye almak için. Araya aldım. Bak şuraya kadar getirdim ipi. Şuraya kadar getirdim. Yine alt ipini aldım yukarı. Direkt ipleri atıyorum. Arkaya. Kapağımı taktım. Bak hiçbir ayarla oynamadım. Hani biraz önce dedim ya üst ipi bol gelir, sıkı gelirse diye. Şunu sıkı gelir gibi düşünürsün ama alttan bol geldiği için alt ipi üste çıkardı. Şeyle oynamıyorum bak şimdi işimiz normal. Aynı renk olsaydı bunu fark etmeyebilirdik. Onun için ben takıyorum ki burada tarif ederken ne iş yaptığımız belli olsun diye. Şu an zigzagımız 7 milim. Seyrek bir zigzag. Sık yapabilirsin.
Şurası sarma gibi belki ihtiyaç olacak ileride yapılacak işlere göre. Bu tarz böyle sık bir sarma yaptığın zaman bu ayakla çekişte bir sıkıntı yaşarsan kullanacağın ayak bu. Önü açık ayak. Aplik ayağı diye geçiyor. Daha da sık bu ayakla yapabilirsin. Enini daraltacaksak bu sıklıkta da dediğim gibi zikzak düşürdüm. 2 milim, 3 milim bir dantel sararken falan böyle bir ihtiyaç olursa 2 milim ile 2,5 milim eniyle sık da dantel sarıyorlar. Ve buradan genişliğini buradan da boyunu ayarlıyorum. Şu olacak bakın. Üst ip alta inecek. Ama alttaki ipi de üste çıkarmayacak. İplik ayar konusu dediğim konu bu. Bu zikzakta daha iyi belli oldu. Şu genişliği dediniz, şu da Bu boyu, boyu. bak Aha. inceden uzuna çizgi. O şurası. Şu da inceden genişe doğru zikzak. O da şurası. İğnenin sağa sola gidişi. Aynı işaretler de burada var. İliğimizin biri burada. Diyelim buradan bir ilik açacağım. Ya da diğer şablondan bir ilik açacaksam. Buradaki iliği yapacaksam direkt sıfıra bastım. İliği seçtik. İlik ayağı bak bu malzeme kutusunun içinde. Üzerindeki ayağı tabii çıkartıyoruz. İlik ayağının arka tarafına burası açılıp kapanan bir bölüm. Burada bir para tutuyoruz düğme yerine ya da diyelim şu. Yani düğmem bu. Kullanacağınız düğmeyi ayağın arkasına sabitliyoruz. Buraya koyduğumuz düğme neyse makine bize bu düğmenin düğmeye göre ilik açacak boy olarak. Ayağı takarken düğme arkada kalacak. Aynı şekilde bakın burada da metal var. Tam tabanın altına getiriyorum. İndirdim ayağı kilitledim. İlikler de elle böyle oynamanıza gerek yok. İlikler makineye ait. Ama ya bu otomatik dizayn. Şurada bir kol var. En arkada bak siyah. Şununla iğneye ip taktım. Şurada da bir kolum var. Bunu komple çekiyorum aşağı. Ama aşağı çektikten sonra şu bak plastik var. Bu plastiğin arkasına alıyorum bak. Burada üstte falan kalırsa iliği açamayacağız. Arkaya aldım. Açacağım yere kumaşı koyduk. Şimdi ilik ayağında ipi alta alacak bir yer yok. Onun için ilk önce bir boş kumaşta bir iki tane ilik açarsınız. Fazla ipi şöyle bir alalım. Şimdi kumaş sağa sola kaymasın diye sadece kumaşa yön veriyoruz. Makine duruncaya kadar da iliklerde pedaldan ayağımızı çekmiyoruz. Tamamıyla durdu. Ondan sonra ayağı ya da bunu kullanıyorsak zaten o makine duruncaya kadar hareket edecek. Kestim. İliğimi açtım. Başlarken şu şeyi hata yaptım. Şimdi bir tane daha açmak istiyorum. Aynı ilikten. Şimdi açacağım yere kumaşı koyduk. Pedal kablosunu çıkardım. Şu pedalsız çalıştırma tuşu. Buna basıyorum. Dediğim gibi belki kumaş büyük olacak. Bu tarafa doğru akıyorsa kumaşın ağırlığını alacaksınız. Öne doğru akıyorsa kumaşın ağırlığını alacaksınız. Yani aslında sadece tek bir tuşa basarak bir iyiliği baştan sona bitirebiliyor. Evet, kendisi açacak. Makası basalım. Şimdi öncekine göre oldu ilik. Düğmeye göre. Biraz önce kolu çekerken hareket ettirdik ya. Evet, evet. Ondan dolayı ölçü değişti.
Buradan tek olarak bu desenleri seçtik. Bu işleri. Şablon burada. Bunu isterseniz buraya koyabilirsiniz. Çıkartıp da. Buradaki şuraya kadar 10 iş burada. Diğer dikiş çeşitleri şablonun diğer tarafında. Şimdi bak burada ikinci ünite demiş. Şurada bir mode tuşu var. Buna bastım. 2 yaptım. Evet. 2 yaptığım zaman makineden ben buradan desen seçebileceğim. Diyelim buradan bir ilik açacağım. Atıyorum 24. Gözlü ilik açacağım. Sayfayı bulduktan sonra desenin numarası kaçsa ona basıyorum. Bastım. Biraz arkaya alalım. Çalıştırdım. Bu ufak kumaşta hakim olmak kolay. Burada esas dediğim gibi büyük malzemede. Biraz önceki iliğin örgü sistemi farklı, gözlü iliğin örgü sistemi farklı. Durdurdu kendisi. Bastım. Gözlü, ceket, manto iliğini açtık. İliklerin arasına içinden bir sökücümüz çıkıyor. Elinize batırmadan yarıya kadar sonra kumaşı çevireceksiniz ve diğer yarısını ucunu buradan çıkardım. İliğin arasını açtım. Bu aynı zamanda yaptığınız dikişe bağlı gerçi ama sökmeye müsait olan bir işte yanlış bir şey yaptığınız zaman dikiş sökmeye yarayacak. Bu sökücü. İlik işim bitti. Önce şu çektiğim siyah kolu düz çekmişim aşağıya doğru düz bir şekilde yukarı aldım. Ayağı düşürdük. İlikle işimiz bitti. Yine kullandım. Ayağı takıyorum. Buradan yapacağım bir iş yoksa hemen pikolara geçiyorum. Desen ve pikolara geçiyorum. Bu da 3. Yine mode tuşuyla 3 yapıyorum. 3'e geçtiğim zaman artık makine bana diyor ki buradan desen seçebilirsin. Atıyorum. Klasik bir piko yapacaksam mesela 57. 57. Pikoların hepsini hem enini hem boyunu makine veriyor. Mekanik makinelerde, bazı elektronik makinelerde evet. Evet, Kendiniz aslında çok da ayarlama, fazla böyle ayarlama yapmanıza da kendiniz gerek kalmıyor. ayarlamanız gerekiyor. Bu tarz makinelerde makine kendisi otomatik olarak ayarlıyor. İhtiyaç olursa ayarlayacağımız bir tek konu var. İplik ayarı. Eğer ihtiyaç olursa. O da hep 4'te olacak dedi. 4'te Evet, onda genel genelde ama yerleri ufak belli. tefek ayar yapacaksak 3'e düşürürsen 2'ye doğru ipi gevşeltiyorsun. Şimdi mesela piko yaparken Evet. ayak çalıştırmasanız da buraya bassanız Olur, oluyor o mu? da olur. Olabilir. Oluyor. Tabii. Ben şimdi ona bu ayak daha kolayıma geliyor. Şimdi buradan iki elle kumaşa hakim olmak daha kolay. Öbür türlü tek elle. Bir elle de buradan gerekirse de hızını düşüreceksin. Eliniz sürekli orada mı Hayır hayır duracak? durmayacak da sen şimdi çalışırsın. Uzun süre gideceksen problem yok. Kısa kısa yapacaksan ya da yavaşlatacaksan bir elinde kumaşa hakim olacaksın. Diğer burada durduracaksın. Kullanın hiçbir sıkıntısı yok. Makine çalışırken yaptığınız deseni sonunda yani yarım kalmadan durmasını isterseniz şu tuş bakın üstteki. Çalışırken buna basarsanız hangi işi, ne işi yaparsanız yapın o işin sonunda makine kendi duracak. Deseni ya da pikoyu yarım bırakmamış olacak. Anladım. Nerede kalırsa. Bitirecek o. Bitirecek. Kaldırdım. Kestim. Desen bitimi buymuş. Burada durdurdum. Tamam. Şimdi kumaş burada fazla. Diyelim piko yaparken diğer tarafını çevirince zaman kumaşı buraya yığman gerekiyor. Fazla büyük bir kumaş olduğu için kumaşı buraya almamak için şu tuşta Öbür desenin tarafına. yönünü ters çeviriyoruz. Anladım. Yön çevirme. Ayna görüntüsü, aynalama. Aynalama gibi. Evet. Anladım. Her kullandığım tuş ekranda çıkıyor. Evet. Durdurdum. Tekrar iptal ettim. Bu da desenin yönünü ters Anladım. çeviriyorsun.
Bak ayarımız bu. Çok güzel yaptığımız işte bu. Burada da neredeyiz? 3. sayfadayız. Burada iş size kalıyor. Dikiş çeşitlerinin bazı var. Yine kalın dikişler var. Reşme benzeri dikiş çeşitleri var. Pikolarımız var. Çiçekli pikolar var burada. Burada dikişe giren konu var. Bunları artık kullandıkça karşınıza çıkacaktır. Yani şu desen çıkacak bunlarda. Evet. Bunları tuşladığımız zaman. Mode 3'te Hı hı. hangi işi istiyorsan, ben 57'yi tuşladım, bu çıktı. Anladım. Tamam. 79'u tuşlarsam bu çıkacak. Atıyorum 18'i 19'u tuşlarsam bu desen çıkacak gibi. Tamam. Sayfa değiştiriyorum. Yazı ve harf. Yine yazı karakterleri. Bunlar da irili ufaklı yazı karakterleri. En sonda da üst ipinin takılma şablonu. Pratik notlar. Evet. Şimdi ben burada diyelim ki bir yazı yazacağım. Harf yazacağım. Ya da mevcut desenleri birbirine eklemek istiyorum. Yani şu pikoları bir ondan yapsın istiyorum. Ya da bir harf tarih yazmak istiyorum. Mem tuşuyla hafızayı açacağız. Mod 4'te. 0, 2. Mem yaptım. Kaydırdım. 10 numara 0 numara 10'da. Evet. 10. Mem yaptım. Şimdi oldu. 02 mem yaptım. 05 05 mem yaptım. Ayak yine F. Bu ayağın altında boşluk var. İleri gerili bir desen olacağı için şey yapacak. Öne arkaya gidişte kolaylık sağlayacak. Bunun gibi. Burada küçük harf, büyük harf tamamıyla size kalır. Yarın alacağız. Yarın. Evet. Direkt bölümüne geçtim. Direkt bölümü burası. Direkt bölümüne geçtiğinden zaten makine direkt olarak dikişe geri döndü. Bu Hakyüz, o motor Burada bir çift iğne tuşum var. O çift iğne ileride belki ihtiyaç olursa yapabilirsiniz. Çift iğne var içinde. Tek iğne gibi onu takacağız. Yukarıdan şu aparatı da takıp 2 tane ip. Bunları gerekirse tabii çift iğnenin özelliği 2 farklı renkte. Birini atıyorum kırmızı, mesela birini yeşil. Buradan takıldığı yerler, her yer aynı. Arif Çelik. Ondan sonra iğnelerde ayırıyorum. Anladım. Çift iğneyi de kullanırken desen olarak Bir de telefon. 535. şu tarz ileri geri desenleri kullanamazsınız. Çünkü makine geri gidecek, çift iğnede sıkıntı olur, iğneyi kırarsınız. Düz akıcı pedala bastığın zaman ya da pedalsız kullandığın zaman kumaşı arkaya direkt kendisinin attığı desenlerde. Mesela dolgularda. Her şeyi hazırladıktan sonra çift iğne tuşuna basıyorsun. Desende makine iğneni, kavisini kaybetmeden aynı kaviste ama çift renkli iğneyi de kırmadan sana desen yapmanı müsaade ediyor. Tek iğne varken şu enini oynadığın zaman desen daralıyor. Çift iğnedeyken desen daralmıyor. Ama burada mesela bir renk kırmızıysa bir renk yeşil olarak çıkıyor. Bu çift iğne tuşu. Borcum ne kadar olur verir mi? Düzgün bir şey ol. Bakalım da ondan sonra. Ha tamam. Sülfüle ya da overlock dediğimiz overlock yerine geçebilecek bir ayak var burada. Dikişimiz 5 numara. Bastım. Burada dikkat edeceğimiz konu şu. Makine zikzak yapacağı için iğneleri, bak şurada diller var ya, bunların üzerine vurdurmayacaksınız. Zikzak tuşu şu an 3.5'ü gösteriyor. Yani iğne diyor ki sağa sola giderken 3,5 milim atacak. Onu ayağa takıp elinle hafif şöyle makineyi çevireceğim. İğne bunların üzerine denk geliyorsa zikzakın enini açacaksınız. Şimdi önce tabanı takıyorum. Aynı şekilde hiçbir fark yok. Burada makasla kumaşı siz keseceksiniz. Kesme yok. Ama kumaşın kenarındaki pisliğini siz keseceksiniz. Sonra diyelim kestim. Kumaşın tam şu siyah diline kenarını dayıyorum. Şu parçaya. Zigzag genişliğini 5 milim açıyorum. Bir daha bakıyorum.
Bak şu an kurtardı. Hı hı. Ama bir de iğne sağa gidecek. Bir de ona bakacağım. Sağa gittiği zaman da kurtaracak mı diye. Evet. Şu anda kurtarıyor. Şurada bir sünger gibi bir şey var. O ipteki havı mavı alsın diye. Ben şimdi burayı takip ederek kumaşın kenarını bunu kaçırmayacak şu suya dilden aynı overlock benzeri kumaşın kenarını içine katlamadan dümdüz bunu kullanan var bu ayağı bu malzemeyi dümdüz geçebilirsiniz. Tabii kumaşı makasla siz kendiniz kesmeniz gerekiyor. Overlocklar gibi Şu pisliği makineler siz keseceksiniz. Bıçaklı değildir. Evet. Şunu yapacak ve şunu yapacak. Yani mevcut kumaşın kenarını içine katlamayacak. Onu üzerindeki normal ayakla da yaparsınız ama normal ayakla yaptığım zaman kumaşın kenarını içine büzer, katlar. Bu ayak katlamasın diye. Bu ayak overlock olmayan için çok kullanışlı bir ayak. Dediğim gibi ayak istiyor. Şu F yazan ayak. Şu da biraz önce dedim ya çok sık bir dantel saracağın zaman kullanabilirsin. Bu aynı zamanda önü açık aplike ayağı diye geçiyor. Dikiş şeklinde mesela kumaşı karelere böleceksin çapraz çapraz. Daha rahat görebilirsin bu ayakla. Sarma gibi işleri bu ayakla daha rahat yapabilirsin. Fermuarını tarif ettim. Bak burada da G yazan bir ayak var. Bu da gizli dikiş ayağı. Bunun işin numarasını bulmamız lazım. 08'i seçtim. C'yi istedi. Bu değil. Evet bak. 09. Yani 9 numaralı desen. Dikiş çeşidi. Bizden G yazan ayağı istiyor. Şu plastik parça vidalı. Şunu düşün. Çevirdikçe bu parça sağa sola gidiyor. Kayıyor. Burada bir kat yapacaksan kumaşa kıvırma değil. Sadece kat yapmak için. Diyelim ki şöyle bir kat yapacaksın kumaşa. Burada bir kapak gibi bir şey oluşturmak istiyorsun. Ayağı taktıktan sonra bunu da tabii kullanırken bir konu var. Şöyle bu sefer şu plastiğe dayayacağım kumaşı. Ama seçtiğim iş dikiş olarak böyle sağ tarafa batıp bir sola atacak. Sağa battığı zaman iğne şuraya batsın isteyeceğim. Sola istediği gibi gidebilir. Şimdi önce bir bakıyorum. Aşağı yukarı kurtaracak gibi. Yok, ters koydum malzemeyi pardon. Kumaşı şöyle koyacağız. Diğer yöne. Şöyle olacak. Şimdi aynı şekilde iğne buraya batacak sonra dışarı atacak. İğnenin battığı yer şu an çok içeride. Ben sıfır geçsin istiyorum. Şu vidayla plastiği sağa çektiğim zaman kumaşı da mecbur sağa çekmek zorunda kalacağım. Evet. Yani burada katladığım zaman bu dikiş kumaşı yakalaması lazım. Ben de buradan kaçırmadan bunu sadece düz dikiş olarak da yapabilirsin. Böyle bir gizli dikişlik, böyle bir kat yapmak isterseniz. Ben şimdi işe göre ayağı istediği için onu tarif ediyorum. Buradan normal diktim. Ama buradan açtığım zaman burada bir kapak yapmış oldum. Evet. Buradaki dikiş de görünmeyecek. Gizli dikiş. Gizli dikiş ayağı. Ayağı çıkardım. Fermuar ayağı. Şu düğme dikme bu çok zor. Yani kumaşı çeken dişlileri aşağı düşüreceğiz. Arkada onun düğmesi var. Onu sonra göstereceğim. Ayağı takacaksın makineye. Makineyi çok tanınca yapabilirsin iyice öğrendikten sonra. Ayağın altına düğmeyi ve kumaşı aynı anda koyacaksın. Sonra zigzag geleceksin. Klasik zigzag. Klasik zigzagta da düğmenin deliklerini iğneye çok net ayarlaman lazım.
Dişli çekmeyecek. Olduğu yerde zikzak yaptırarak düğmeyi dikeceksin. Ama ilk etapta biraz bol bol iğne kırarsın bu ayakta. En son tarif edeyim. Şu fırçası temizlemek için. Dediğim gibi 3, bir de içinde 4 tane masuramız var. İçinden çıkan ayaklar ve malzemeler bunlar.